Burun kanaması toplumda sıklıkla karşılaşılan bir sağlık sorunudur. Burun kanamaları genellikle burnun yapısal hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkar. Çoğu zaman kendi kendini sınırlayan bir özelliğe sahiptir. Bazen sık sık tekrarlayan bir yapıda olabilir. Nadiren yaşamı tehdit eden bir durum haline gelebilir. Fakat özellikle küçük çocukların ebeveynleri için önemli kaygılara neden olabilir. Burun kanaması en sık olarak burun mukozasındaki iyi kanlanan ince damarlar yaralandığında meydana gelir. Burnun ön kısmında birkaç kan damarının birleştiği bir nokta vardır. Burun kanamalarının %90'ı burada ortaya çıkar. Ancak yüksek tansiyon gibi kalp damar sistemleriyle ilgili hastalıklardan bazen de kaynaklanabilir. Toplumda her 10 kişiden birinde görülebilmekle birlikte burun kanaması olan kişilerin sadece %1 ve ikisinde cerrahi tedavi gerektirir. Burun kanamaları meydana geldiği anatomik bölge ve ilişkili damar sistemlerine göre ikiye ayrılır. Ön burun kanamaları ve arka burun kanamaları. En sık karşılaşılan burun kanaması tipi ön burun kanamalarıdır. Sıklıkla burun içinde meydana gelen travma sonucu oluşan ön burun kanamasında özellikle çocuklar ve gençlerde çok rastlanır. Arka burun kanamaları ise yetişkin ve ileri yaştaki kişilerde daha sık gözlenir. Bu tip kanamalarda burun boşluğu geniz üzerinden ağızla bağlantılı olduğundan ağızdan kan gelmesi de söz konusudur. Sıklıkla altta yapısal problem ve kronik hastalık yatar. Peki burun kanamasının nedenleri nelerdir? Burun kanamasının en sık görülen sebepleri şöyledir. Burun karıştırılması, buruna darbe gelmesi gibi travmatik etkenler, kuvvetli sümkürme veya burnu çekme, soğuk ve kuru hava, devamlı burun spreyi kullanımı, yüksek irtifa, sinüzit, soğuk algınlığı, nezle, grip gibi hastalıklar, burun içerisindeki kemik ya da kıkırdakta eğriliği, burun mukozasını tutan çeşitli enfeksiyonlar, alerjik rinit, yüksek tansiyon, bazı hormonal hastalıklar, kanama bozuklukları yani aspirin gibi kan sulandırıcı ilaç kullanımı ve hemofili hastalığı gibi, karaciğer ve böbrek yetmezliği, sinüs tümörleridir. Arka burun kanamalarında ise damar sertliği, hipertansiyon gibi kalp damar hastalıkları, yeni geçirilen burun ameliyatları, kan sulandırıcı ilaçların kullanımı, hemofili gibi kanama bozuklukları, lösemi gibi hastalıklar göz önünde bulundurulmalıdır. Hipertansiyona bağlı burun kanamalarında kanama öncesinde sıklıkla baş ağrısı, ensede zonklama hissi görülür. Vücut, damar çeperindeki yüksek basıncı tolere edemezse beyin damarlarındaki basıncı düşürmek için burundaki kılcal damarlar çatlar. Bu durum vücudun geçici olarak ürettiği bir çözümdür. Sistemik kan basıncının uygun tedavilerle bir an önce düşürülmesi gerekir. Burun kanamasına nasıl müdahale edilir? Burun kanaması tedavisinde uygulanacak bazı yöntemler vardır. Bunlar şunlardır. Kanaması olan kişiyi sakinleştirmeye çalışmak gerekir. Heyecanlı ve panik halinde olanların tansiyonu yükselir ve kanamanın şiddeti artabilir. Baş hafifçe öne doğru eğilmeli, kanın yutularak mideye gitmesi engellenmelidir. Aksi takdirde kanama miktarı anlaşılmadığı gibi bulantı ve kusmaya da yol açabilir. Burnun yumuşak olan kısmı tamamen kavranmalı, baş parmak ve işaret parmaklarıyla 5 dakika kadar sıkıştırılmalıdır. Dik oturulmalı ve yatmak gerekiyorsa mutlaka baş yüksekte kalacak şekilde yatılmalıdır. Evdeyseniz ayakta kalmayın. Bir yere oturun. Burnunuzu baş parmağı ve işaret parmağınızın arasına alarak sıkın. Başınızı geri doğru değil öne doğru eğerek 5-10 dakika bekleyin. Tampon yapmak için herhangi bir madde, pamuk, gazlı bez gibi burnun içine sokmayın. Ensenize ve burun sırtınıza soğuk kompleks yapabilirsiniz. Sümkürmeyin, burun içindeki pıhtıları temizlemeye çalışmayın. Burun kanamasının devam etmesi, kanın ağızdan da gelmesi halinde acil olarak doktora başvurun. Sağlık kuruluşlarında yapılan tamponlar, gazlı bezler veya özel şeritlerin burun boşluğunun gerisinde alet yardımıyla kanama odağına baskı yapacak şekilde yerleştirilmesi şeklinde uygulanır. Bu tamponlar 2-3 gün sonra çıkartılmalıdır. Peki burun kanaması ne zaman tehlikelidir? Tekrarlayan burun kanamalarında, burun dışında başka yerden kanama olması durumunda,
Vücutta hafif darbelerle bile morarma ve çürükler oluşuyorsa, anormal derecede şiddetli diş eti, burun veya adet kanamalarının varlığında, kan sulandırıcı ilaçların kullanıldığı durumlarda, pıhtılaşma bozukluğu oluşturabilecek karaciğer, böbrek veya hemofili gibi hastalıkların bulunduğu durumlarda, yakın zamanda kemoterapi alındıysa, 10 dakika boyunca burun sıkıştırıldığı halde kanama halen devam ediyorsa, kanama kısa süre sonra tekrarlıyorsa, fenalaşma, sersemlik veya bayılma hissi varsa, çarpıntı veya nefes almada zorluk varsa, kan tükürülmesi veya kusma gibi ağızdan kan geliyorsa, 38,5 derece ateş ve döküntü, kızarıklık gibi belirtiler varsa, vakit kaybedilmeden kulak, burun, boğaz uzmanının bulunduğu bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Peki burun kanaması nasıl tedavi edilir? Kanamanın durmadığı ön burun kanamalarında sınırlı bir tampon yapılarak veya küçük bir müdahale ile damar pıhtılaştırarak kanama durdurulabilir. Kanama durmuşsa veya tampon alındıktan sonra tekrar kanamıyorsa, kanamanın tekrar etmemesi için çoğu kez yumuşatıcı veya yara iyileştirici krem ve merhemler önerilir. Kulak burun boğaz hekimi burun kanamasının yerini görebilmek için endoskopik muayene yapabilir. Önden veya arkadan gelen kanamalar için ucunda kimyasal maddeler bulunan ufak çubuklarla ya da bipolar ile yakma işlemi yapılabilir. Durmayan kanamalarda önden ya da arkadan tampon uygulaması yapılabilir. Bu tip kanamalarda hastaların 24 ila 72 saat arasında hastanede kalıp takip edilmesi gerekebilir. Kanama nedeni bulunduktan sonra ek tedaviler de uygulanır. Çok ciddi olan tampon ve cerrahi yöntemlerle durdurulamayan burun kanamalarında anjiyografi rehberliğinde embolizasyon da uygulanabilir. Peki çocuklarda burun kanaması tedavisi nasıl yapılır? Çocuklarda burun kanaması genellikle hem anne babanın hem de çocuğun kaygılanmasına neden olur. Bununla birlikte çocuklarda gözlenen çoğu burun kanaması kendini sınırlayıcı özellikte ve zararsızdır. Yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda görülen çoğu burun kanaması burnun ön kısmından kaynaklanıyor ve çoğu durumda evde kontrol altına alınabilir. Çocuklarda burun kanaması en sık olarak 2 ila 10 yaş arasında görülür. Ancak bebeklerdeki epistaksis olağan dışı bir durumdur ve bir sağlık uzmanı tarafından daha ileri bir değerlendirmeyi gerektirir. Çoğu çocukta burun kanaması kendiliğinden ortaya çıksa ve nadiren de görülse de bazı çocuklar daha sık tekrarlayan burun kanamaları yaşayabilirler. Çocuklarda burun kanaması tedavisi yetişkinlerdeki gibi yapılır ve genellikle benzer şekilde kolaylıkla kontrol altına alınabilir. Bununla birlikte altta yatan ciddi tıbbi durumlardan kaynaklanan burun kanamalarının tedavisi zordur ve mutlaka hastanede tedavisi gerekir.